Arkadaşlar merhaba. Bugün yine bir ot videosuyla karşınızda olacağım. Bu arada arkadaşlar takipçilerim de artmaya başladı. Yeni gelen takipçilerime de çok teşekkür ediyorum. Eskiden beri beni izleyen takipçilerime de sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bıkmadan devam ettiler beni takip etmeye. Gerçekten çok mutluyum. Bu videomu biraz daha net otları göstererek çekmek istiyorum. Umarım faydalı bir video olur. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Bakın en alttaki taraçada engerek tarlasına geldim. Şu gördüğünüz taraçada yığma toprak olduğu için burada çok güzel otlar var. Onlardan başlayacağım. Mesela başta kara diken otunu size göstereyim. Bakın şimdi şu gördüğünüz kara diken otudur arkadaşlar. Şimdi alt tarafta yine aynı otun biraz daha büyüğü var arkadaşlar. Şimdi bunu size çıkaracağım. Oradan göstereceğim daha yakın bir şekilde. Kara diken otu arkadaşlar acı bir ot değil. Ekşi de değil. Güzel otlarımızdan bir tanesi. Kavurmalarda, karışık kavurmalarda kullanılabilir. Aynı zamanda arkadaşlar bunları haşlama yaptığınız otlarla da kullanabilirsiniz. İsterseniz tek başına da kullanabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda kısmen dikenli olacak bir ot. Kara diken otu koyu yeşil bir yaprak şekline sahiptir. Gelincik gibi çok açık değildir renkleri. Şu yapraklara özellikle dikkat etmeye çalışın. Şöyle biraz daha umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. Kara diken otumuz bu. Diğer otu da hemen toplamadan önce kök kısmını da göstereyim. Bakın kökleri de bu şekilde. Kazı kök ama kara indibağdaki gibi böyle çok derinlere giden bir kök yapısı yoktur. Arka kısmındaki yapraklara dikkat ederseniz tüylü bir yapısı var ama bu tüyler böyle aşırı kaba olan bir ot değil. Hemen diğer otumuzu da çıkaralım. Şöyle. Evet. Diğer otumuz da bu arkadaşlar. Bakın dikensi bir yapısı var. Yaprakları böyle girintili çıkıntılı. Şu yaprak şekline dikkat edin. Genelde otlar birbirine benzer ama şu kısımları, şu aradaki yapraklar birbirinden farklı olabilir. Bazen yalnızca şu üst kısımda yaprak olur, şu altta yaprak olmayabilir veya şu aralıklar daha kapalı olabilir. Bakın kara diken otumuz böyle bir ot. Evet, sanırım bu kadar yakın çekim yeterli. Şimdi başka bir ota geçelim arkadaşlar. Bakalım karşımıza hangi ot çıkacak? Evet, şu taraçanın üst tarafını çıkarsam daha iyi olacak. Çünkü şurada bir gelincik gördüm arkadaşlar. Bakın gelincik bu şekilde. Gelinciklerin türlü türlü olanları var arkadaşlar. Kızıl bacak olanı var. Ondan sonra haşhaş türleri var. Zaten çiçeğine dikkat ederseniz haşhaş türüne çok benzer. Şöyle bunu çıkaracağım.
Şöyle biraz daha yakından göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Gelincikleri toplamaya başlamadan önce şöyle yapraklarının uzun ve çok fazla böyle aralar dolu değil. Çok fazla böyle büyük de değil. Şimdi gelincik zararsız olan tüylerle kaplıdır. Dikkat edin yaprak sapına. Şöyle tırtıklı, girintili, çıkıntılı bir yaprak şekli var. Genelde şu gövde kısmı, bakın şöyle de göstereyim. Şöyle tüylerle kaplı. Bazılarında yoğun olarak kırmızı böyle tüyler vardır. Bu tüyler zamanla bitki artık çiçek aşamasına geçtikten sonra sertleşir ve rengi de matlaşır. Artık yenmez. Yani yemek isteyenler tabii ki yiyebilir ama bakın şu arka yaprakların arka tarafını da göstermeye çalışıyorum. Şimdi gelinciyi bilemeyenler de var arkadaşlar. Soruyorlar nasıl tanıyabiliriz diye. O nedenle ben bu videoyu çekiyorum. Instagram üzerinden bana sayısız fotoğraf gönderen takipçilerim var. Oradan da beni takip etmeye başladılar. Aslında yalnızca yazışıyoruz. Bana fotoğraf gönderiyorlar. Ben de otların isimlerini söylüyorum. Bazen yöresel farklardan dolayı tanıyamıyorum otları. Özellikle Karadeniz bölgesindekileri. Çok sulak bir bölge olduğu için oradaki otlar daha büyük oluyor ve ben belki bildiğim bir otsa da kocaman bir otu görünce karıştırıyorum. Zaten fotoğraf üzerinden otları tanımak da çok kolay değil. Ben şu şekilde size videoyu çektiğim halde bazen tanıyamayanlar var. Umarım bu videoda böyle gelinciyi tanımış olursunuz. Şöyle biraz tutayım. Hatta şöyle göstereyim. Artık otları tanımamız gerekiyor arkadaşlar. Bu bir zorunluluk olmaya başladı. Malum ekonomik şartlardan dolayı alışveriş yapmak pazarda zorlaştı. O nedenle arazilerde, tarlalarda yenen otlarımızı toplayarak bir nevi gıdamızı sağlayabiliriz. Evet, bu gelinciyi de bu şekilde gösterdim. Başka gelincik de göstereceğim arkadaşlar. Çünkü bu bakın gövde kısmı kırmızı olan gelincik. Kırmızı olmayanlar da var. Şimdi belirleyici değildir kırmızı olayı. O nedenle size kırmızı olmayanı da göstermek istiyorum. Şurada hemen görmüştüm. Bakalım. Duruyor mu? Yanlış görmüş olmayalım. Evet, şurada da var. Bunu bir alalım. Bakın bunun gövde kısmı öyle kırmızı değil. Daha beyaz. Pembelik var ama o kadar kırmızı değil. Daha beyaz olanları da var. Yaprak şekline bakın. Bu biraz daha böyle girintili, çıkıntılı. Daha fazla oygulu diyelim. Şöyle. Başka bir ota geçelim. Geçen günkü yine videomda size tanıttığım labada otu arkadaşlar. Ülkemizde pek çok labada otu var. Çeşitleri var. 25 tane diye hatırlıyorum. Bu türlerin bazıları acı olabiliyor. Ama benim bulunduğum yerdeki bu labadalar acı olmuyor. Ben bunu direkt yemeklerde kullanabiliyorum. Ve çok da güzel oluyor. Hatta borani yemeklerin içinde de çok beğeniyorum. Bunun şu lekeli olan yaprakları belirleyici. Ama bazen böyle hiç leke olmayan, bordo lekeleri olmayan labadalar da var. Bu benim bulunduğum yerde en yaygın gördüğüm otlarımızdan bir tanesi. Labada otu. Evelek otu. Efelek de deniyor. Tabii Anadolu'muzun her yerinde mesela buna farklı isimler de veriliyor.
Şöyle şunun arka kısmını da göstereyim size. Bakın. Arkasında böyle bir leke yok. Ama ön tarafta leke var. Şunu da gösterelim. Bakın. Renkleri bordo renginde. Hemen arka kısmını da gösterirsek burada o lekeler bulunmuyor. Arkadaşlar başka bir labada daha bulalım diyeceğim ve buralar doluymuş hakikaten. Çok da güzellermiş. Sanki şu daha da güzel. Evet, bakın şöyle göstermeye çalışayım. Şuralarda tohumları yayıldığı için çok fazla çıkmaya başlamışlar. Zaten benim arazide de her yerde labadosunu geldiğimden beri görüyorum. Nitekim tohumları da zaten çok fazla olduğu için iyice yayılıyor. Bunu bir yakından göstereyim size. Şöyle temizleyelim. Güzel görünsün size. Şimdi evet bakın. Morlukları, bordolukları. Mor, bordo artık. Hangi renk? Mor da diyebiliriz aslında ama bordo daha yakışıyor. Şu renklere dikkat edin. Şöyle başka gösterelim. Bakın şu gövdeden çıkan o kadar çok lekeli değil ama şu üst taraflarda yavaş yavaş başlamış. Sulak bir bölge olmadığı için buraları, burada yetişen türü bu. Tabii ki mutlaka bunun da bir isim vardır ama genel anlamda ben bunun labada olduğunu size söyleyebilirim. Bunu şimdi biraz daha dipten keseceğim ve dip kökünü göstereceğim arkadaşlar. Orada böyle bordoluk var. Çok güzel bir kızıllık var. Onu göstermek istiyorum. Evet. Hemen şöyle arka kısmını, kök kısmını göstereyim size. Bakın bordoluğu nasıl görünüyor. Çok yıllık olduğu için şurası odunsu bir yapıya sahip. Yine alt tarafta zaten kökü kaldı arkadaşlar. Onlar tekrar çıkarlar. Şimdi şuraları da gövde kısmının şöyle iç taraflarını göstermeye çalışayım. Buralarda genelde arkadaşlar şöyle bir zar var. Yapışkan gibi kaygan bir zar var. Oradan da tanıyabilirsiniz çıkarmaya başladığınız zaman. Bakın şöyle. Bu labada otumuzdur arkadaşlar. Acı olmayan, tatlı olan yemeklerde, boranilerde, böreklerde kullanabileceğiniz çok güzel bir ottur. Eğer denk gelirse şöyle hiç lekesi olmayan labada da gösteririm size. Bu arada yine bununla da ilgili sorularınız varsa bana yazabilirsiniz. Şimdi bunlarla sarma yapılabilir arkadaşlar. Küçük küçük sarma yapılabilir. Muska şeklinde genelde yapılır bunun sarmaları. Çok zahmetli olduğu için ben her yıl yapamıyorum. Şu anda zaten tarla bahçe işleri başladı. Ben sabahtan beri tarladaydım. Çalıştım. Şimdi akşam olduğu için dedim bir video daha çekeyim. Otlar da çok güzel çünkü. Artık biraz da eğlenceye zaman ayırmak gerekiyor. Bu benim için çok güzel bir hobi. Aynı zamanda sizleri de bilgilendirdiğim için ayrıca keyif alıyorum, mutlu oluyorum. Evet, şimdi alalım bunları. Sepetimize yine koyalım. Devam edelim. Başka bir otumuz da arkadaşlar burada şahter otu. Bu da çok güzel otlarımızdan biri. Daha yeni büyümeye başladı ve birden çiçek açtı. Havalar sıcak gittiği için. Eskiden bunlar böyle görkemli bir şekilde kocaman olurdu arkadaşlar. Böyle buraları sarardı iyice. Ama şimdi bakıyoruz daha boyları fazla olmadan ne yapmaya başlamışlar? Çiçeklere geçmişler. Yani bahar erken geldi. Onlar da bir an önce tohumlarını yaymak için
gayret ediyorlar. Şahterotumuz da budur arkadaşlar. Şöyle bir tane kökten çıkaracağım ve onu göstereceğim. Çok narin bir otumuzdur bu arada. Şöyle koyu pembe çiçekleri olan çok güzel bir otumuz. Şuradan bir tane çıkarayım kökten. Çok narindir zaten, bunun kökü de hemen çıkar. Size onu göstermeye çalışayım. Bakın. Evet arkadaşlar. Bu gördüğünüz şahterotudur. Tanıttığım otların hepsi yeniyor. Yenmeyen otları da özellikle belirtmek istiyorum size. Bu yenen otlarımızdan bir tanesi kuş otu, gelincik ve bu şahterotları ince, narin, nazik otlarımızdandır. Böyle kırılgandır. Ama çok da estetik bir çiçeği vardır arkadaşlar. Ben bunu da çok severek kullanıyorum yemeklerimde. Boranilerin içine de katılabilir. Şöyle çiçeklerini biraz daha gösterelim. En belirleyici özelliği de arkadaşlar çiçekleridir. Şöyle bakın çiçeklerine. Şimdi yaprak kısımlarına da dikkat edin. Böyle maydanozu andırır. Ama eğer tanımıyorsanız maydanozgillerden hiçbir otu arkadaşlar yemeyin. Çünkü bu otu tanımadan baldıranla karıştırabilirsiniz. Nitekim baldıran da maydanoza benzeyen bir ottur. Yine videolarımda baldıran otunu da ben tanıtıyorum arkadaşlar. Oraya da bakabilirsiniz. Bakın buradaki yaprakları ne kadar narin. Çiçeklerini eğer görürseniz bu şekilde, şöyle göstereyim yine. O zaman toplayabilirsiniz. Tüylü değildir. Gövde kısmına dikkat edin. Tüyleri yoktur. Hafif böyle griye kaçan bir yeşil tonu vardır. Hatta şöyle uzaktan göstereyim. Bakın. Şöyle. Evet, kök kısmı böyle. Gelincik gibi bir yapı görebilirsiniz. Kök kısmı da benzer. Narinliği de benzer. Çiçekleri benzemez. Evet, şahterotumuz bu arkadaşlar. Şimdi şuradan da size göstereyim. Toplu halde. Şahterotları böyle bir tane çıkmaz arkadaşlar. Öbek halinde. Tohumları aynı yere dökülmüştür. Öbek halinde şöyle birbirine sarılır ve dolanırlar. Devam ederler. Bakın şurada ne kadar çok var mesela kökler. Bunları şimdi toplamayalım. Kalsınlar. Bir tane topladım yeter. Evet. Gördüğünüz gibi şahterotumuz da buydu. Başka bakalım hangi ot karşımıza çıkacak. Hemen şu yukarıya doğru çıkalım. Evet. Geldik. Engerek tarlasına arkadaşlar. Yine şurada da labadayı görelim. Bakın, tarlanın içinde çok yıllık bir bitki ama yine de burada çıkmış. Şu sütlüce otunu çok net göstermiştim videolarımda. Birkaç tane videom var detaylı. Eğer bunu da tanımakta zorlanıyorsanız onu da size yine tanıtayım. Ama şu anda akşam olmak üzere bir kısım otu size göstermiş oldum. Burada her türlü ot var. Ballı babayı zaten biliyorsunuzdur. Ballı baba büyümeye başlar başlamaz arkadaşlar çiçeklerini açar. Şu şekilde çiçekleri vardır. Ve bu çiçeklerini böyle çıkarıp şuradan
şu beyaz olan kısmı ağzınıza götürüp de tadına baktığınız zaman böyle tatlımsı bir sıvı vardır. O şekilde tanıyabilirsiniz. Ballı baba denmesinin nedeni de şu çiçeklerinin hemen dibinde o tatlı sıvı olduğu için arılar çok tercih ederler ballı babayı. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Şimdilik Kahır Yokuşu'ndan şöyle yukarıya doğru çıkıyorum arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.